Ve hepimizin şunu anlaması çok önemli. Biz bir kadın olarak yan yaratıcı olan kadınlar güçleniyor. Kadın kendi hakikatinden koptuğunda, kadın büyüyen bir manyetik alan. Uçsuz bucaksız bir okyanus. Kendi vibe'ında ve chill, yani böyle kendi enerjisinin içerisinde kaldığında, bir alan koruyucunuz yoksa meditasyon iyi bir fikir değil, tehlikeli bile olabilir. Kendi kendinize geçirdiğiniz vakti arttırın. Gözlerinizi kapatın ve kendinizle oturun. Kendi kendinize şu 3 soruyu sorun. Erkek 100 tane şey yapıp 100 sonuç alırken kadın bir tane şey yapıp 100 sonuç alıyor. 100 tane şey konuşuyor. O 100 tane şeyin 99'unun hiçbir değeri yok. Bu bir yüzleşme başlatacak. Kendinizle yüzleşin. İçsel bilgeliği olan, yani içsel olarak derinleşmiş, maneviyatı çok güçlü, spiritüel olarak derin kadınlar Efsane Kadın video serisinden merhaba. Tabii bütün bunları anlatıyorum. Evet, anlıyorsunuz ki efsane bir kadına, bir kadının efsane bir kadına dönüşmesi için en üst kapasiteye, en üst güce, en üst sağlığa, güzelliğe, iyiliğe erişmesi için sadece cildinin, gözlerinin sağlığının değil, aynı zamanda maddi birikiminin, iş hayatındaki liderliğinin ve gücünün, sosyal hayattaki liderliğinin artması için, kapasitesinin en üstüne çıkması için içe dönük bir yaşam yaşaması gerekiyor. Eylemleri, fazla aşırı eylemleri, anlamsız eylemleri, boş konuşmayı, boş eylemleri bırakması ve ruhsal bir yolculuğa çıkması gerekiyor ki bu ruhsal yolculukta bizi ruhumuzdan, özümüzden kopartan en önemli şeye baktığımız zaman bir şey söyleyeceksem o da zihnimiz. Zihnimizdeki yargılar, zihnimizdeki koşullar, özellikle de eril dünyanın kuralları bizi tıkıyor ve hepimizin şunu anlaması çok önemli. Biz bir kadın olarak, çünkü hakikat bu, bizler kadın olarak çocukluğumuzdan itibaren, özellikle modern dünya kadınları olarak çocukluğumuzdan itibaren koşullandık. Yaşamı nasıl yaşamamız gerektiği, nasıl konuşmamız gerektiği, nasıl sonuç alabileceğimiz her konuda koşullandık. Niye? Çünkü erkekler sistemle ilerliyor ve sistemler yaratıyor. Erkeğin yolculuğuna baktığımız zaman erkeğin spiritüel yolculuğu bile sistemli. Mesela din öğretisine baktığımız zaman aslında bir sistem sistemi, yani hani din öğretisi, spiritüel öğreti belli sistemle, işte 5 vakit namaza baktığınız zaman diğer dinlerde tamamında kurallar var, sistemler var. Çünkü erkeklerin spiritüel deneyimine bile kural ve sistem getirilmesi gerekiyor. Erkek adımlarla, sistemlerle, manuellerle, kitapçıklarla, yolla ilerliyor. Spiritüel olarak da işte sağlık olarak da her anlamda sistem geliştirdiğinde, bir takım metotlar geliştirdiğinde, bir takım formüller geliştirdiğinde ilerliyor. Kadına baktığımız zaman ise bu sistemlerle ilerlediğinde kadının kendi varlığındaki gücünün azaldığını görüyoruz. Mesela iş hayatındaki sistemlere uyan kadınlar gücünden oluyor. Kendi öz varlığının yaratıcılığına ve vizyonerliğine güvenen kadınlar ilerliyor. Yan yaratıcı olan kadınlar güçleniyor bu hayatta. Yan yaratıcı olan kadınlar, yaradanla bağlı olan, zihni daha nötr olan kadınlar yaratıcılığını ifade ediyor. Enerjisiyle her şeyi dönüştürüyor. Zekasıyla ortamı şekillendiriyor ve zekasıyla sonuç alıyor. Bunu yapmayan, eril sistemlerle ilerleyen kadınlar da takılıyor. O yüzden muhtemelen bunları anladıktan sonra peki ben tamam anladım, zihnimle çalışmam lazım, evet anladım, koşullarım var çocukluğumdan itibaren ve işte eğitimlere katılacağım. Videoları izleyenlerin zaten çoğunluğu eninde sonunda eğitimlerimize de katılıyor. Tamam, ben bu eğitimlere katılacağım ama şu anda en azından bu eğitimlere gelmeden önce bu videoda bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bir takım egzersizler verebilir misiniz diyenler için öğrencilerime tavsiye ettiğim böyle bir farkındalık çalışması var. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir önceki videoda söylemiştim ya, kadın kendi hakikatinden koptuğunda ve devinim içinde olduğunda zihni çok koşullanıp eril dünyanın koşullarıyla, yani sistemlerle yaşadığında, kendi akışıyla değil sistemlerle, yaradanla paylaştığı hakikatte değil, erkek yapımı ve insan yapımı kuralların içinde yaşamaya çalıştığında, erkek yapımı ve insan yapımı sistemleri takip ettiğinde
kendi içsel doğasından, gönlünden, kalbinden koptuğunda, yani tam olarak içinden nasıl geliyorsa öyle yaşamadığında, eril kalıplara uyup kutular içinde kendini tuttuğunda ve yaşamaya çalıştığında küçülüyor. Çünkü kadın büyüyen bir manyetik alan. Manyetik alanın sınırı yok. Kadın uçsuz bucaksız bir okyanus. Kadının sınırı olduğunda güçsüzleşiyor. Kadın kendine sınır koyduğunda, erkeğin sınırlarını benimsediğinde ve erkeğin kurallarıyla yaşadığında ve sınır koyduğunda kendine acayip küçülüyor ve çok basit bir şeye dönüşüyor. Erilin kendine sınır koyması harika. Erilin kural koyması harika. Çünkü eril kural koydukça gelişiyor. Eril enerji sistemli bir enerji, lineer bir enerji. Lineer oldukça, sistemli oldukça gelişiyor ve ilerliyor. Kadın ise bıraktıkça, okyanus gibi büyüdükçe ve içinden geldiği gibi, Yaradan'la paylaştığı hakikatte gönlünden geçtiği gibi yaşadığında, tam olarak böyle bir denizdeki dalga gibi kendi vibe'ında, vibe çok önemli bir kelime, kendi vibe'ında ve chill, yani böyle kendi enerjisinin içerisinde kaldığında, o koşullara, şartlamalara girmediğinde genişliyor, büyüyor, acayip bir ışığa dönüşüyor. Bunun olabilmesi için bir kere öncelikle gününüzün ne yapabilirsiniz? Gününüzün bir bölümünü dinlenmeye ve kendi kendinize kalmaya ayırabilirsiniz. Mesela başlangıç için bu çok önemli. Tabii ki meditasyonu öğreneceksiniz, meditasyon eğitimi alacaksınız. Efsane Kadınlar Kulübü'nde buna çok önem veriyoruz ve bu şart bence. Çünkü meditasyon eğitimi almadan, özellikle de işte meditasyonla ilgili videolarımda bahsediyorum. Bir alan koruyucunuz yoksa meditasyon iyi bir fikir değil, tehlikeli bile olabilir. O yüzden de bir alan koruyucunun, hakiki bir hocanın varlığında meditasyon pratiğine devam etmek çok çok önemli. Meditasyonu çok iyi öğrendiğinizde bunu yapacaksınız ama onun dışında buna kadar, yani eğitimlere gelene kadar, Efsane Kadınlar Kulübü'ne başlayana kadar tavsiyem kendi kendinize geçirdiğiniz vakti arttırın. Hiçbir madde almadan, yani içki içmeden, uyuşturan bir madde kullanmadan, antidepresanlar falan öyle şeyler olmadan, kendi halinizde, en doğal halinizde gözlerinizi kapatın ve kendinizle oturun. Bu bir yüzleşme başlatacak. Kendinizle yüzleşin. Kendinize vakit ayırın. Kadının kendine bakması, domestik kalması, iç dünyasına dönmesi hayati önem taşıyor. Hiçbir şey yapmasanız bile, mesela sabahları kalktığınızda yataktan hemen fırlamayın. Bir 5 dakika, 10 dakika erken kalkın. Bir kendi kendinize şöyle bir kalın. Bir zihninizi dinleyin, kendinizi dinleyin. Yatmadan önce yatağa yine bir 5-10 dakika kendi kendinize kalın. Gün içinde vaktiniz varsa kendi kendinize kalın. Yanınızda biri olmadan kendi alanınızda kendi kendinize kalmayı her geçen gün arttırın. Kadın kendi kendine kaldıkça vicdanla bağlantıya geçmeye başlıyor ve yaşamıyla ilgili bir vicdan muamelesi yapmaya başlıyor ve yüzleşme başlıyor. Bir kere bunu mutlaka yapın. Yani tavsiyem bir kere yüzleşin. Sonra bu yüzleşme oldukça, kendi kendinize, vicdanınızla bağlantıya geçtikçe, yaşamınız içerisinde davranışlarınızla ilgili herhangi bir davranışta bulunmadan önce, kadın anlam diyarından geliyor ve anlam diyorum ya, herhangi bir davranışta bulunmadan önce, bir şey söylemeden önce veya bir eyleme geçmeden önce kendi kendinize şu 3 soruyu sorun. Bu anlamlı mı? Konuşacağım şey veya geçeceğim eylem anlamlı mı? Anlamdan mı? Yani içten dışa mı? 2, gerekli mi? Bu gerçekten gerekli mi? Ve şu an bunun vakti mi? Şu an gerekli mi bu? Bunu sorun. 3, karşımdaki o eyleme geçeceğim an ve oradakiler bu eyleme, bu söze, bu eyleme hazır mı? Çünkü kadın mana aleminde olduğunda ve ruhsal derinliği, spiritüel derinliği olduğunda çok bilge bir varlığa dönüşüyor. Ve o kadın kendi içsel bilgeliğiyle yaşamına ışık tutarak konuşacağı şey ve eylemini o an, bunun yeri mi, zamanı mı, bu gerekli mi, manalı mı ve burası hazır mı anında görüyor. Ve o yüzden de içsel bilgeliği olan, yani içsel olarak derinleşmiş, maneviyatı çok güçlü, spiritüel olarak derin kadınlar yaşamda çok rahat bir şekilde ilerliyor. Çünkü zamansız konuşmuyor, saçmalamıyor.
Zamanı gelmeden bir şeyler söylediğinde saçmalıyorsun çünkü saçma gözüküyor, aptalca gözüküyor. Biri hazır olmadığında konuşmuyor, böylelikle duvarla karşılaşmıyor. Karşı taraf hazır olduğu an bir cümle sarf ediyor, sabırlı, bekleyebiliyor, anlamsız konuşmuyor, gereksiz konuşmuyor ve tam söylemesi gerekeni söylemesi gerektiği zaman söylüyor. Tam yapması gerekeni yapması gerektiği zaman yapıyor. O zaman da zaten erkek gibi sürekli eylemde olması gerekmiyor. Kadın %30 sahip olduğu eylem enerjisini ve aktif enerjiyi %70 sahip olduğu bilgelikle birleştirdiğinde erkek kadar çok konuşması gerekmiyor. Daha az konuşup daha çok sonuç alıyor. Kadın o %30 sahip olduğu eril enerjiyi, eylem enerjisini %70 bilgeliğiyle, ruhsallıkta derinleşince, ruhsallığıyla birleştirdiğinde erkek kadar eylemde çabada kalması gerekmiyor. Bir tane şey yapıyor, 100 sonuç alıyor. Erkek 100 tane şey yapıp 100 sonuç alırken kadın bir tane şey yapıp 100 sonuç alıyor. Erkek gibi çalışması, erkek gibi eylemde kalması gerekmiyor. Mana aleminden yeri geldiğinde anlamdan, karşı taraf hazır olduğunda, zamanı geldiğinde onun zamanı mı, onun yeri mi, o anlamlı mı, karşı taraf hazır mı? Öyle bir şey söylüyor, öyle bir şey yapıyor ki pat diye yerine oturuyor ve her şey ona göre şekilleniyor. Bunu yapmayan kadın ise içsel bilgeliği olmayan 100 tane şey konuşuyor. O 100 tane şeyin 99'unun hiçbir değeri yok. Boş noise, boş ses. Ve dünya şu anda özellikle de manadan konuşmayan, manadan eylemde olmayan kadınlar sebepli bir boşluk içerisinde, bir anlamsızlık içinde. Çünkü kadınlar boşlukta devindiği için ve saçmaladığı için, erkeğe mana getirecek de kadın olduğu için, kadın zaten saçmaladığı için erkek daha çok saçmalıyor ve saçma, anlamsız bir dünya olmaya başlıyor. Dünyaya anlamı getirecek olan, sevgiyi getirecek olan kadın, kadına manayı bulduracak olan da benim gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim videolarımı izlediğin için. Beğeniyorsan beğene basmayı hatırlatıyorum ve kanalıma abone ol. Bu arada Kadın 2.0, kadın20.com, Kadın 2.0'ın web sitesini de incelemeni tavsiye ediyorum. Kadın20.com. Belki izlemek isteyeceğin bir takım videolar olabilir. Belki okumak isteyeceğin blog yazıları olabilir. Kadın 2.0'a ücretsiz bir şekilde blog yazılarına üye olabilirsin. Bültenimize üye olabilirsin ve eğer bu konuları beğeniyorsan bu konularda videolar izlemeye, blog yazılarını okumaya devam edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.